Dün Halep'te sessizlik bozuldu. Yıllardır terör örgütünün kontrolünde bulunan Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de dengeler bir anda yerinden oynamaya başladı. Uzun süredir kimsenin dokunmadığı bir yapı ilk kez gerçekten karşısında bir devlet iradesi buldu. Bu ani bir çatışma değildi. Bu verilen süre boyunca tutulmayan sözlerin bedelinin ödetilmesi demekti. Çünkü şu an gerçekten bedel ödetiliyor. Bugün Halep operasyonunu konuşuyoruz. Dünden bugüne Halep'e terör örgütünün yerleşme ve tasfiye sürecini mümkün olan en kısa süre içerisinde adım adım anlatacağım size. Bu videoyu Halep'te yaşananlar konusunda kafasında karışıklık olan bütün tanıdıklarınıza gönderin. Çünkü bugün bütün bulanıklıkları berraklaştırıyoruz. Bütün soruları cevaplıyoruz. Önce hafızamızı tazeleyelim. Halep'in kuzeyinde, şehre hakim tepelerde yer alan iki tane mahalle var. Şeyh Maksut ve Eşrefiye. Bu bölgeler sıradan yerleşim alanları değiller. Halep'i kontrol etmek isteyen herkes için bu mahalleler şehrin boğazını tutan stratejik birer kilit. Bu nedenle bu mahallelerin bir terör örgütünün elinde kalması sadece güvenlik değil, doğrudan egemenlik sorunuydu. 2011'de Suriye İç Savaşı başladığında ülkenin kuzeyinde ciddi bir otorite boşluğu oluştu. İnsanlar bir yanda Baas rejiminin yıllardır süren baskısı, diğer yanda da silahlı muhalif grupların yükselişi arasında kaldı. İşte tam bu kaos ortamında PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG sahneye çıktı. Bu yapı kendisini meşrulaştırmak için bir söylem geliştirdi. Üçüncü yol. Ne rejimden yana olduklarını söylediler ne muhaliflerden. Sözde amaçları sadece kendi bölgelerini korumaktı. Tabi sahadaki gerçeklik çok farklıydı. 2012 yılında Esed'in Suriye ordusu Halep merkezini savunabilmek için çevre bölgelerden çekilirken Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri fiilen YPG'ye bırakıldı. Bu bir çatışma sonucu olmadı. Tek bir mermi bile sıkılmadı. Çünkü Şam yönetimi için o dönemde asıl tehdit Özgür Suriye ordusuydu. YPG ise bu aşamada rejim için öncelikli bir düşman değildi. Hatta çoğu yerde bu iki grup çok iyi geçinebiliyordu. Yani özetle şöyle bir durum oluştu. Rejim muhaliflere karşı elini rahatlatmak için bu mahallelerde YPG varlığına göz yumdu. YPG ise bu alanları kullanarak şehir içindeki konumunu güçlendirdi. Bu süreçte YPG Şeyh Maksud'u adım adım bir terör üssüne çevirdi. Tüneller kazıldı, mühimmat depolandı, militan yığınakları yapıldı. Mahalleler sivil yerleşimden çok şehir içi bir tahkimata dönüştürüldü. Ama YPG'nin Halep'teki varlığını kalıcı hale getiren asıl kırılma noktası herkesin cevabını aradığı 2016'da yaşandı. 2016'da Suriye ordusu Halep'i geri alırken neden burnunun dibindeki Şeyh Maksud'a girmedi? Neden bu mahalleler YPG'nin elinde kaldı? Çünkü 2016 yılında muhalifler için Halep'e açılan tek ikmal hattı Kastelo yoluydu. Gıda, silah ve insan gücü bu dar koridordan şehre giriyordu. Bu yol kesildiği anda Halep'in düşmesi kaçınılmazdı ama Esad rejimi ve Rusya bu hattı tek başına kapatamıyordu. İşte bu noktada kendisini tarafsız ilan eden YPG devreye girdi. YPG'li teröristler Şeyh Maksut tepelerinden Kastelo yolunu kullanan muhalif hedeflere ateş açtı. Bu rejimin kuşatmasına dolaylı değil, doğrudan askeri destek anlamına geliyordu. Tabi bu noktada artık 3. yol söyleminin de hiçbir karşılığı kalmadı. Moskova bu fiili işbirliğinin sessiz garantörü oldu. Çünkü YPG'yi bir denge unsuru olarak elinde tutmak istiyordu. Sonuçta YPG Halep'teki varlığını bir direnişte değil, rejime verdiği bu askeri hizmet karşılığında korudu. Suriye ordusu Şeyh Maksud'a giremediği için değil, girmemeyi tercih ettiği için orayı YPG'ye bıraktı. Yıllar bu şekilde geçti ve geldik Aralık 2024'e. Esad rejimi çöktü. YPG'nin Halep'teki varlığı Esad'ın kurduğu dengenin bir sonucuydu. Esad gittiğinde o denge de çöktü. Yerine gelen yeni yönetim Ahmet el-Şara liderliğinde bir geçici hükümet kurdu ve bütün Suriye için mücadeleye başladı. Şara yönetiminin masasında bulduğu ilk dosya ülkenin parçalı yapısıydı. Kuzeyde silahlı gruplar, doğuda fiili özerk bölgeler, şehirlerin içinde ayrı güvenlik yapıları. Yeni yönetim Esad'ın yıllarca ertelediği bu sorunları çözmeyi tercih etti. Bu yaklaşım özellikle PKK'nın Suriye kolu olan YPG için doğrudan bir tehditti. Türkiye'de bölgede grupları istemediğini açıkça ortaya koydu ve Şara'yı destekledi. İşte bu siyasi ve askeri atmosferde taraflar son bir kez masaya oturdu. Amaç çatışmayı önlemek, YPG'yi silahsızlandırarak sistemi eritmekti. Tarih verildi, şartlar yazıldı. Meşhur 10 Mart 2025 mutabakatı imzalandı. Bu mutabakatla Şam'daki yeni yönetim çatışmayı büyütmemek için son bir yol denedi. Bir devlet refleksiyle silahlı bir terör yapılanmasını sistem içine çekerek etkisizleştirmeyi hedefledi. Ortaya çıkan metin kağıt üzerinde barış gibi görünüyordu. Bu anlaşmaya göre SDG'nin silahlı yapısı tasfiye edilecek. Unsurlar 3 tümen halinde Suriye ordusuna entegre edilecekti. Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye
mahallelerinde bulunan ağır silahlar teslim edilecek. Güvenlik ve idare tamamen merkezi yönetime devredilecekti. Suriye'nin doğusundaki petrol ve doğalgaz gelirleri SDG kontrolünden çıkacak ve merkezi hazineye aktarılacaktı. Bu süreç 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacaktı. Tabi bu anlaşma daha imzalandığı gün fiilen ölüydü. Bunun da birkaç sebebi var ama temelde hepsi aynı şeye dayanıyor. Terör örgütüyle anlaşma yapılmaz. Yaparsan da o anlaşmaya uymasını beklemek hayaldir. Bunlar barış görüşmeleri devam ederken bile Halep'in altına yeni tüneller kazıyorlardı. Yani sadece zaman kazanmaya çalıştılar. Sonuç olarak o Mart mutabakatı uygulanamadığı için değil, bilinçli olarak uygulanmadığı için çöktü. Ve süre dolduğunda Şam yönetimi artık başka bir yol kalmadığını ilan etti. Takvimler 1 Ocak 2026'yı gösterdiğinde Şam için artık bekleme süresi bitti. Müdahale etmezlerse bir daha bu örgütü kontrol altına alamayacaklarını biliyorlardı. Çünkü 10 Mart mutabakatındaki hiçbir madde uygulanamadı. Masada söylenen sözler sahada karşılık bulmadı. Bunun üzerine Suriye devleti klasik bir askeri refleksle değil, kontrollü ve aşamalı bir güvenlik planıyla harekete geçti. 6 Ocak'ta Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri kapalı askeri bölge ilan edildi. Giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Yakıt ve mühimmat sevkiyatı kesildi. Amaç netti? Çatışmayı büyütmeden terör yapılanmasını izole etmek. Şam yönetimi bu aşamada bile hala silahların susabileceğini düşünüyordu. Ama YPG bu kuşatmaya sivilleri hedef alarak karşılık verdi. Üniversite yerleşkeleri, hastaneler ve sivil mahalleler havan atışlarıyla vuruldu. Halep'te terör örgütünün ilk vurduğu yerlerden biri Er-Rahman Camii oldu. Buradan bile kim oldukları ortada. Yani askeri bir baskıya terör yöntemiyle cevap verildi. Bu saldırılarla birlikte de operasyon kaçınılmaz hale geldi. 8 Ocak 2026 sabahı Suriye İç Güvenlik Güçleri ve özel birlikler Eşrefiye mahallesine 3 koldan girdi. Yıllardır hazırlık yaptıkları mevzileri 2 saat içerisinde bırakıp kaçtılar. Mecburen bunların safında olan Arap ve Kürt nüfus da Suriye ordusuyla anlaşarak taraf değiştirdi ve yapılan tahkimat hızla çöktü. Gece bir hata yapılıp YPG'ye bölgeyi boşaltması için 6 saatlik bir süre verildi ve ateşkes ilan edildi. Sabah 9'a kadar süreleri vardı kaçmak için. Süre dolana kadar bölgeyi terk edecek gibi davrandılar ama sonra yine yalan söyledikleri ortaya çıktı. Buradan ayrılmıyoruz, savaşacağız dediler. Ve dün gece 11'e doğru Suriye ordusu müdahale kararı aldı. Ordu 4 koldan YPG'nin kontrolündeki mahalleye girmeye başladı. Ben bu videoyu çekerken de Şeyh Maksut mahallesini tamamen kontrol altına aldılar. Yani Şeyh Maksut 10 saat bile sürmedi. Daha dün savaşacağız, mahalleyi vermeyeceğiz diyenler şu an sivillerin arasında saklandığı için şu an arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Ama aslanlar gerçekten çok hızlılar. Tabii bu meselenin bir de İsrail boyutu var. İsrail burada yanlış at oynadı. Şu an yavaş yavaş onu anlıyor muhtemelen. Trump YPG'yi ortada bırakınca hemen koşup geldiler. Çünkü İsrail Suriye'de yıllardır merkezi ve güçlü bir devlet istemedi. Bu denklemde de Suriye'nin kuzeyinde Şam'dan kopuk, Türkiye ile gerilim yaşayan bir yapı kritik bir rol oynayabilirdi. SDG İsrail açısından kullanışlı bir araçtı. Varlığı sayesinde Suriye ordusu kuzeyde meşgul tutuluyor. Askeri ve siyasi enerjisini güneye yani Golan hattına yoğunlaştıramıyordu. Onun da zamanı gelecek. Halep operasyonu işte bu yüzden çok kritik. Bu operasyonla birlikte sahadaki aparat devre dışı kalıyor. Fırat'ın batısında en güvendikleri, en hazırlandıkları yer tahminlerinden çok daha kısa bir süre içerisinde düşüyordu. Bunun psikolojik etkisi de çok yoğun. Peki Türkiye doğrudan destek verdi mi? Net açıklamalar yapılmasa da Akıncı insansız hava aracı Halep semalarında görüntülendi. Dün de kimliği belirsiz İHA'lar Halep'te YPG araçlarını vurdu. Şahsi görüşümü sorarsanız bu Türkiye'nin sahada verdiği desteklerin içinde en zayıf olanıdır. Daha kim bilir neler neler yapıldı. Ama resmi açıklama olmadan net konuşmamak lazım. Yani kısaca özetlersek dün ve bugün Halep sokaklarında yaşananlar sıradan bir güvenlik operasyonu değil. Bu Suriye'de 10 yılı aşkın süredir sürdürülen devlet içine devlet düzeninin fiilen sona erdiğinin ilanı. Esad döneminde denge adına tolere edilen yapılar yeni Suriye doktrininde artık birer birer temizleniyor. Ve bu 2 gün 10 Mart sürecinin bittiğinin de ilanı oldu. Bu sürecin başarısızlığı da müzakerenin imkansızlığından değil, terör yapılanmasının bilinçli sabotajından kaynaklandı. Şam yönetimi artık oyalama taktiklerine kapı aralamıyor. Masanın yerini sahadaki gerçeklik aldı. Yani Şara ile görüşmeyi reddettiler, Jolani sahaya indi. Halep sonrası da darısı kalanının başına inşallah. Allah'a emanet olun.